VP Eğitim kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok basit olduğunu düşündüğümüz ama oldukça önemli bir konudan bahsetmek istiyorum. YouTube kanal ismimiz ne kadar önemli? Özellikle kanal geliştirme alanında ne kadar etki ediyor? Umarım sıkılmadan izlersiniz çünkü birçok detay verilecek bu videoda ve videonun sonunda kanal ismi değiştirmeyi merak edenler için de kısaca o bilgiyi de sunacağımı belirtirim. Şimdi biliyorsunuz ki kanal isimleri ikiye bölünüyor YouTube'da. Yani kendi adınız ve soyadınızla açtığınız bir isim olabilir veya marka hesabı dediğimiz kanalınızı kurarken örneğin web eğitim tarzında bir marka hesabı oluşturabilirsiniz. İkisi arasında ciddi farklar var ve bir kanal işletirken çok iyi düşünülerek hareket edilmesi gerekiyor. Dilerseniz şimdi detaylarına geçelim. Kendi adınızı kullanırsanız, eğer siz kendi alanınızda kendi isminizle bir marka olmak istiyorsanız kendi adını soyadınıza hizmet verebilirsiniz. Bundaki detay şudur: genellikle yüzünü göstermeyi tercih eden kanallarda ad soyad kullanımını görürsünüz. Sadece peki yüzümüzü göstermeyle alakalı mıdır bu? Hayır. Örnek veriyorum. Videolarını izlemekten zevk aldığım Can Değer isimli bir abimizin kanalı. Bilenler vardır aranızda. Şimdi ben Can Değer diye bir kanal açarsam kendi adımı öne çıkartmış olurum. Normalde kendisinin asıl mesleği ne diyelim? Siber güvenlik uzmanı. Böyle tarif edelim kendisini. Eğer Can Değer değil de şu şekilde Siber Kampüs, yani siber uygulamalı siber güvenlik dersleri diye bir kanal açsaydı yine illaki izlenecekti. Fakat şöyle bir şey var. Kategorisini daraltacaktı. Yani şöyle söyleyeyim. Siz eğer marka hesabı açarsanız kullanacağınız kelimeler içerisinde, yani kanal isminizde kullanacağınız anahtar kelimeler sizin alanınızı daraltmamalı. Web eğitim kanalından bir örnek vermek gerekirse ben YouTube alanında hizmetler veriyorum. Yani videolar çekiyorum sizlere. Eğer ben YouTube eğitim şeklinde bir kanal açsaydım YouTube dışında hiçbir şekilde bir video çekemezdim. Aslında bu uygun değil. Neden? Çünkü ben kanal ismimle sizlere öyle bir etki yaratıyorum da ondan. Ben YouTube kanalıyım, YouTube eğitim kanalıyım diyorum. Web eğitim seçmemizin amacı bütün web dünyasına ilişkin elimizden geldiğince bu yelpazemizi genişletmekten dolayı bu isim seçilmişti. Şimdi buradaki örneğe dikkatle bakarsanız, eğer siz diyelim ki böyle bir kanal düşünüyorsunuz. Tabii ki bu örnek. Siber Kampüs diye bir kanal açarsanız ve banner'ınıza uygulamalı siber güvenlik dersleri derseniz, siz harici herhangi bir video çektiğiniz zaman bu kitleyle büyüdüğünüz için bu videolarınız izlenmeyecektir. Ne demek istediğimi sanırım anlatabildim. Ama aynı kategoride hizmet veren ve aslında bu işin uzmanı olup kendi adınızla soyadınızla bir içerik yaparsanız ve içeriklerinizde isminizi ön plana çıkartırsanız çeşitli konularda rahat hareket etmeniz ve YouTube kanalınızda tabiri caizse fikir konusunda alanınızı daraltmamış olursunuz. Örnek vermek gerekirse ben diyelim ki Can Değer Bey'i takip ediyorum veya hiçbir şekilde duymadım diyelim. Duymadım. Google'a gelip, YouTube'u bile bırakın, Google'a gelip ben kendi adını soyadını yazsam dahi, hani bir yerden duymuştum ya, böyle bir isim vardı diyoruz ya bazen. Ne olacak? Hemen kendisiyle alakalı net bilgileri çeşitli sosyal medya veya sayfalarda kendisini bulmam ve ulaşmam daha kolay olacak bilgi alma anlamında. Ama Can Değer isimli abimiz kendi alanında diyelim ki yeni bir kanal kurdu ve bambaşka bir isim verdi. Eğer ben bu ismi bir yerden duymazsam bulmam biraz zorlaşabilir, öyle değil mi? Şimdi bu marka hesabıyla kişisel hesabınız arasında size kısaca bir örnekti. Yani eğer siz marka hesabı kuruyorsanız da, kişisel adınızı seçiyorsanız da bu farka dikkat etmek zorundasınız. Çünkü kişisel adınız sizi her türlü alanda büyütebilir, kendinizi ünlendirirsiniz. Siz burada kendi markanızı, kendi isminizi marka yapmış olursunuz. Ama harici kategorizasyonla alakalı bir marka hesabı yaparsanız da bu ismi seçerken lütfen çok dikkat edin. Kategori ne ise uyumlu olsun, bu kategorinin dışına da çıkmamaya gayret gösterin. Tabii ki ismi buna göre düşünerek hareket etmek önemli. Peki bunun dışında başka bir şey daha yapabilir miyim? Evet, bir de üçüncü bir yöntem var. Bazı kanallar kullanıyor. Ben hemen yakından ilgilendiğimiz Onur Art kanalını yine örnek vereceğim. Neden? Kendi ismi ve marka hesabını birleştiren bir yöntem uyguluyor. Bunu da görürsünüz. Yani Ahmet Oyunda. Benim adım Ahmet, ben oyun kanalıyım. Onur Art. Benim adım Onur, ben art, yani sanat kısmında içerikler üretiyorum şeklinde bu yöntemde uygulanabilir. Tabii ki burada da yine buradaki eklediğimiz marka hesabımız, yani ismimizin yanına eklediğimiz marka hesabı yine içerik üreteceğimiz alanla alakalı olursa sizi daha hızlı büyütecektir. O yüzden iyi seçilmeli arkadaşlar. Ne kadar genel bir marka hesabı, bir ek bulursanız kendinize o kadar iyi olacaktır.
Tabi şimdi burada bazı detaylar var. Yani siz diyelim ki adınız soyadınızla içerik ürettiniz. Kendinizi işte bu alanda kendinizi marka hesabı yapmayı düşünüyorsunuz. Burada bir problem yok, tamam. Şimdi bir de marka hesabı seçerken bazı hatalar söz konusu. Biraz da bu konuya girmek istiyorum. Marka hesabı seçerken basit düşünülmemeli. Biraz araştırma yapılması gerekiyor. Şöyle bir detay vermek istiyorum sizlere. Eğer marka hesabı oluşturacaksanız içerik üreteceğiniz alanla alakalı anahtar kelime barındırmasına dikkat edin. Örnek veriyorum. Yine ben kendi elimizin böyle dokunduğu insanlardan örnek veriyorum. Biraz da onlara yardımcı olmak için. Şimdi ben Minecraft dizileri diye bir arama yaptım. Evet, böyle bir kanal çıktığını görüyorsunuz. Şu an oldukça hızlı ve başarılı bir şekilde gidiyor. Ancak burada etkili olan şeylerden bir tanesi nedir? Kanal isminde videolarını sergilediği içerikle alakalı anahtar kelime barındırması. Bu da çok önemli bir konudur. Eğer siz sabit kategoride içerik üretmeyi planlıyorsanız bu şekilde bir anahtar kelime barındıran marka hesabına sahip olursanız arama hacminize etki edecektir. Birazdan arama hacmi konusuna da böyle birkaç örnek vererek sizleri bu konuda aydınlatacağım. Şimdi özetlemek gerekirse marka hesabımız dikkatli seçilmeli. Kendi adımızla da büyüyebiliriz, marka hesabımızla da büyüyebiliriz. Ancak ikisi arasında dediğim gibi özellikle alan, yani kategorizasyonda yelpaze ile alakalı oldukça farklar varmış. Bunlar gerçekten önemli. Unutmayın, kanal isminiz alanınızı daraltmasın arkadaşlar. Bunu neden üstüne vurgu yapa söyledim? YouTube kısa soluklu bir mecra değil. 1 sene sonra, 2 sene sonra çekeceğiniz konu sıkıntıları başlarsa eğer, siz bu isimle büyüdüğünüz için alanınızın dışına çıkmaya çalıştığınızda izlenme potansiyeliniz zayıf olabilir. Bu sebeple isim seçerken yelpazenizi olabildiğince geniş tutmanız ileriki yıllarda size çok fayda sağlayacak. Bundan emin olabilirsiniz. Peki bu alanda kısaca size önerilerde bulunmak gerekirse kanal isminizi seçerken ne gibi önerilerde bulunmam gerekir ve bunun analitik metriklerinde etkisi ne olacaktır diye merak ediyorsunuzdur. Önerilerimiz şudur: kesinlikle her zaman duyduğunuz, akılda kalıcı ve kısa olacak, benzersiz ve kategorinizle uyumlu olması önemli eğer bir marka hesabı oluşturuyorsanız. Hecelemesi kolay olsun arkadaşlar. Bazılarınız gerçekten uzun ve karışık isimler seçebiliyor. Bu sizi arayıp bulmada sorun yaşatabilir. Arayıp bulma konusunda gerçekten birazdan çok önemli bilgiler vereceğim sizlere. Ve bunun yanında genellikle şöyle bir algı üzerine odaklanmanızı tavsiye ederim. Bir kere duyulduktan sonra mümkünse böyle akılda kalıcı. Bu absürt de olabilir, konunuz dahilinde özel de olabilir. Yani absürtlükten bir örnek vermek gerekirse benim bir üyem vardı. Kanal ismi At Adam'dı. İlk duyduğumdan beri unutmuyorum. Yani gülmüştüm. At Adam, değil mi? Şimdi böyle bir absürt geliyor kulağa ancak akılda kalıcı. Veya kendisine bambaşka bir örnek vermek gerekirse tabela ismi oluşturan Empopi. Empopi diye bir şu an yeni kurulmakta olan bir kanal var mesela. Tamamen farklı bir şekilde seçilmiş, benzersiz bir isme sahip ki bu benzersizlik meselesi de oldukça önemli. Çünkü sizi rakipleriniz karşısında biraz daha güçlü kılar isminiz tanındıktan sonra. Bu da başarılı bir örneklerden bir tanesi. Ve ek bir öneri olarak da çok fazla sayılara yer vermeyin. Yani bazı kanal isimlerinde işte Ahmet, işte 333, 400 bilmem ne diye bazı isimler görüyoruz. Bunların hepsi sizin bulunmanızı zorlaştıran şeyler, unutmayın. Peki sona doğru yaklaşırken bu kanal ismimiz hacim konusunda ne kadar önemli? Yani benim büyümemde evet marka ve kişisel seçimin farklarını gördük. Peki neden önemli bu kadar? Önce hacim meselesinden bahsedelim. Unutmayın ki YouTube sizin çekmiş olduğunuz videolarla belirli bir süre sonra size hacim desteği sağlar. Hacim desteği nedir? Örnek veriyorum. Onur Art. Şimdi ben buraya Onur Art ismini yazdığımda YouTube çekmiş olduğu benzer konulardan dolayı ne yapıyor? Onur Art'a bir hacim kelimesi sağlıyor. Yani bu hacim kelimesinden örneğimiz nedir? Onur Art aslında gitar ağırlıklı bir kanal olduğu için ve sürekli olarak aynı kategoride hizmet verdiği için diyor ki bak diyor, bu kelimeleri arıyor olabilir misin? Bunu kendi alanınızda da deneyebilirsiniz eğer uzun süredir içerik üretiyorsanız. Şimdi benzer kategoride içerik üretin dememizin yanında bir de çok sık yapılan sürekli isim değiştirme hastalığı var. Yani eğer şimdi Onur Art kanalın ismini değiştirirse ne olur arkadaşlar? Tekrar bu kelimelerde hacim alması aylar sürecektir. O zaman buradaki önerimiz, yani ikinci önerimiz sizlere, sürekli olarak isim değiştirmek bir hatadır diyebilir miyiz? Kesinlikle öyle. Sürekli olarak sık aralıklarla isim değiştirme yoluna giderseniz kanalınızın bulunması ve izlenme sayılarınıza çok büyük sekte vurmuş olursunuz. Kesinlikle önermiyoruz. Bu sebepten ötürü olaya başlarken iyi düşünülmüş kanal isimleri gerçekten önemlidir
Velev ki ben değiştirmek istiyorum. Tamam. Velev ki ben öyle bir isim buldum ki bundan sonra bu isimle uzun süre devam etmek istiyorum. Mümkün müdür? Evet, bunları göze alarak mümkündür. Ana sayfanızdan kanalı özelleştir. Buraya tıklarsınız veya buna kontrol panelinden, yani bu sayfaya sol taraftan özelleştirmeye tıklayarak da ulaşabilirsiniz. Temel bilgiler, buraya tıkladığınızda kanal isminizi şuradaki hemen kalem simgesinden birkaç saniye içerisinde değiştirebilirsiniz. Ancak burada belirtmek istenilen bir nokta var. O da şudur. Kanal ismini değiştirdikten sonra hemen aradığınızda çıkmayabilir. Çünkü siz eskiden videolar üretiyorsunuzdur. Algoritma sizi eski isminizle tanıyordur. Oturması bir aydan uzun sürebilir arkadaşlar. Bu sizi korkutmasın. Şöyle düşünün, YouTube sizi tanımıyor, siz isim değişikliğine gittiniz, yeni bir sayfa açtınız ve sizi tanıması için aynı kanalı yeni kurduğunuz gibi hacim kazanmanız gerekiyor. Bu ek bilgilendirmeyi de yapalım. Şimdi dilerseniz kanal isminin aramalarda kanalımıza belirli bir süre sonra nasıl etki ettiklerine bakalım. Analitik sayfasından sağ üst taraftan gelişmiş moda tıkladığınızda, açılan sayfadan trafik kaynağına geldiğinizde ve buradan da YouTube arama sekmesinin üzerine tıkladığınızda burada sizi son 28 günde insanların hangi kelimeleri yazarak bulduklarını görebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi web eğitim diye bir arama sonucu görüyorsunuz. Yani kanal ismimizle aramalar var. Bu genelle alakalı. Bu bir. Bir diğeri, atmış olduğumuz tüm videolardan size örnekler göstermek istiyorum. Bir hafta önce atmış olduğumuz video. En üst sırada web eğitim aramasını görüyorsunuz. Hemen şuradan tarihleri kontrol edebilirsiniz. 30 Haziran web eğitim ismini görüyorsunuz. Geldim web eğitim, tekrar geldim web eğitim. Yani buradan neye çıkıyoruz? Belirli bir süre sonra siz eğer kanal isminizi değiştirmezseniz ve insanların kanal ismini akılda tutmasını sağlarsanız ne olur? Bunlar size çok büyük artı olarak döner. Tabi bundaki en büyük detaylardan bir tanesi nedir? Videolarımıza biz nasıl başlıyoruz? Web eğitim kanalına hoş geldiniz arkadaşlar diyoruz. Bu karşılama cümlesinin yanında yeni izleyenlere özellikle kanal isminin hatırlatılması. Bu etkili bir yöntemdir, bunu unutmuyoruz. Ve kanal isminizle alakalı hani SEO diye bir kelimemiz var bizim. Neler yapmamız gerekiyor? İlki, kanal isminizi oluşturdunuz. İkinci yapmanız gereken adım, hakkında kısmınızda kanal isminize yer vermek ve kategorizasyonunuzu burada insanlara detaylı bir şekilde anlatmak. Anahtar kelime geçmesi oldukça önemli. Bunun dışında kanal isminizin bilinirliğini arttırmak istiyorsanız bannerınızda ve logonuzda bununla alakalı insanların akılda kalmasını sağlayacak tasarımlara gidebilirsiniz. Örnek veriyorum, bizim logomuzun içerisinde de web eğitim yazmasının sebebi bu. Banner'ımızda da web eğitim yazmasının sebebi tamamen bununla alakalı. Elimizden geldiğince bunları yapıyoruz. Bir diğer tarafı, insanlara bir fragman hazırlayabilirsiniz. Böylelikle kanal isminize vurgu yapabilirsiniz. Kontrol panelinden sol taraftan ayarlar sekmesine tıkladığınızda ilk etapta şurada yer alan kanal butonuna tıklayın. Temel bilgilerde, anahtar kelimelerde kanal isminizi geçirmeye dikkat edin. Bunun dışında yükleme varsayılanları buradaki açıklama bölümünde her videonuzun altında otomatik olarak gelmesi için aynı hakkında kısmında yazdığınız gibi yine burada da kanal isminizle başlayan anahtar kelimeler geçiren cümlelere yer vermeye dikkat edin. Eğer bu konularda eksiklik yaşıyorsanız bunları tamamlamanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Aynı kategoride düzenli olarak içerik üretmeyi bırakmadığınız sürece hacim kazanmaya devam edersiniz ve böylelikle sizinle alakalı aramalar yapıldığında YouTube tarafından anahtar kelimeler karşınıza önerilir. Bunun dışında düzenli içerik üreten kanallar arama sonuçlarında kanal olarak sunulur. Normal şartlarda web eğitim kanalının hacmi biliyorsunuz ki çok büyük. Ancak düzenli bir şekilde içerik ürettiği için arama yapıldığında videoların yanında kanalımızı ön plana çıkartmaya öncelik tanıyor. Evet, basit olduğunu düşündüğümüz ama bir o kadar önemli olan kanal ismimizle alakalı sizlere elimden geldiğince detaylı bilgiler sunmaya çalıştım. Gelecek videolarımızda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, bay bay.